Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere boncuktan V harfi yapımını anlatacağım. Yapımında kullanacağımız malzemeleri sayalım. Yapımında 6 milimlik boncuklar kullanacağım. Video sonrasında da harfimizin boyutlarıyla ilgili bilgiler vereceğim. Sizler de o bilgiler ışığında harfinizin boyutu için kullanacağınız boncuk boyutunu kendiniz belirleyebilirsiniz. Esneme yapmayan 0.35 numara misina kullanacağız. 0.40'da kullanabilirsiniz. Dikiş iğnesinden destek alacağız. Misinamızı kesmek için de makas kullanacağız. Bir de harfinizi ne için yapıyorsanız takı olabilir, çanta aksesuarı olabilir, anahtarlık olabilir. Onun da aparatını mutlaka yanınızda bulundurun. Yapımına geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Katıl butonundan atölyeme desteklerinizi de bekliyorum. Harfimizin yapımına başlayabiliriz. İlk olarak misinamın arka tarafına, iğne takmadığım tarafına 4 adet boncuk taktım. Bu boncukları burada direkt bu şekilde bağlıyorum. Birkaç kez bağladıktan sonra kısa olan misinayı diğer boncuklardan geçiriyorum. Geçirdikten sonra kısa olan tarafı kesiyorum. Daha sonrasında misinamı bir boncuk ileri taşıyorum. İğne yardımıyla misinamı taşıdım. Bu benim harfimdeki ilk sıram. İkinci sıra için tekrardan boncuk takıyorum. İkinci sıra için taktığım boncuk sayısı 3. Bu 3 boncuğu misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanıp sabitliyorum. Ve taktığım 3 boncuğun ikisinden tekrar misinamı yukarı taşıyorum. Bu şekilde ikinci sıramı da yapmış oldum. Üçüncü sıra için tekrardan 3 adet boncuk takıyorum. Boncuklarım hazır. Bu 3 boncuğu da yine misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanıp sabitliyorum. Ve taktığım 3 boncuğun ikisinden tekrar misinamı yukarı taşıyorum. Üçüncü sıramızı da tamamladık. Sıralarımızı sayarak ilerliyorum dikkat ederseniz. Sizler de sayarak ilerleyin. Dördüncü sıramız için tekrardan 3 adet boncuk takıyorum. 3 boncuğum hazır. Bu boncukları da yine misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanıp sabitliyorum. Sabitleme işlemlerimiz hep bu şekilde olacak arkadaşlar. Misinamızın bulunduğu boncuğu bulacağız. Arka tarafından, hani bu ön tarafında bakın misina. Biz de arka taraftan dolanıp boncuklarımızı sabitliyoruz. Şöyle biraz sıkılaştıracağım. Dördüncü sıramızı da böylelikle yapmış olduk. Şimdi taktığımız bu 3 boncuğun ikisinden yine yukarı çıkıyorum. İşlemlerim bu şekilde ilerliyor. Yukarı çıkma işlemimizi de tamamladık. 5. sıraya doğru gidiyoruz. Yine 3 boncuğumuzu takalım. Misinamın bulunduğu boncuğu buluyorum ve arkasından dolanıyorum. Sıkılaştırdım. İkisinden misinamı yukarı taşıyorum. Diğer sıra için hazır hale geleceğim. Yine sıkılaştırdım. 5. sıram tamam. 6. sıradayım. İşlemlerim aynı. İkisinden yukarı çıkalım. 7. sıradayım. 3 boncuğumu taktım. Sabitlememi yaptım. Sayalım arkadaşlar. Kaç sıra yaptığınızı kenar boncuklarından tespit edebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra yaptık. 7. sırada 2 boncuk değil sadece 1 boncuk yukarı taşıyorum misinamı. Çünkü buradan itibaren artık harfimin diğer tarafını yapacağım. Dönüyorum. Döneceğim için de sadece bir tane boncuktan yukarı çıktım. Şimdi diğer tarafa doğru bir 7 sıra daha yapacağız. Saymaya başlayalım tekrardan. İlk sıra için boncuk takıyorum. Boncuk sayım her zaman için 3 olacak.
Ve her zaman için boncuklarımı misinamın bulunduğu boncuğun arkasından dolanarak sabitleyeceğim. 3 boncuğumu sabitledikten sonra burada farklı olaraktan bu 3 boncuğun üçünden de misinamı geçiriyorum. Bakın taktığım bütün boncukları aldım ki yönümü iyice yukarıya doğru çevirebileyim diye. Misinam gördüğünüz gibi buradaki 3. boncukta. Şimdi diğer uzantımın 2. sırasını yapıyorum. 2. sıra için 3 adet boncuğumu hazırladım. Sabitlememizi yaptıktan sonra yönümüzü de iyice çevirdiğimiz için artık sadece 2 boncuktan yukarı çıkmamız yeterli olacak. Şöyle sadece 2 boncuğu aldım. Misinamı diğer sıra için hazır hale getiriyorum. Dönüşümüzü de yapmış olduk. Bu şimdi bizim döndükten sonra 2. sıramız 7 tane yukarıya doğru çıkacağız biliyorsunuz. 2 tane çıktık, 5 sıra daha yapacağız. Bu 5 sırayı biraz hızlandırılmış olarak yapacağım. İşlemlerimiz aynı çünkü. Çok fazla hızlandırmayacağım. Beni rahat bir şekilde takip edebilirsiniz ve sıralarınızı karıştırmamak için sayarak ilerleyebilirsiniz. Hemen sıralarımı sayıyorum. Şöyle iyice sıkılaştıralım. Döndükten sonra bakıyorum burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yapmışım. Yani son sırayı yapacağım. 7. sırayı. Bunun için 3 tane boncuğumu taktım. Boncuğumun arka tarafından dolanıyorum. Boncuklarımı sabitledikten sonra artık burada misinamızı bağlayabiliriz. Yukarıya çıkmamıza gerek yok. Birkaç boncuk geriye gidip misinamı bağlayacağım. Şöyle diğer boncuklardan yardım alıyorum. İyice sıkılaştırdıktan sonra burada misinamı bağlayabilirim. Burayı biraz yakınlaştırayım arkadaşlar. Bağlama işlemini öyle göstereyim. Bakın buradaki arada şurada misina var arkadaşlar. İğne ile bu aradan girdim. Bütün misinamı çekmedim. Yine kalan misinamdan iğnemi geçiriyorum ve çekiyorum. Buraya düğüm atmış oluyorum. Tekrar aradan girdim. Bütün misinamı çekmedim. Kalan misinamdan iğnemi geçiriyorum ve çekiyorum. Düğüm atmış oluyorum. Şöyle sıkılaştırdım. Birkaç defa bu işlemi yapabilirsiniz. Şöyle son bir kez bağladım. Birkaç boncuk geriye gelip misinamı keseceğim. Harfimin bir tarafı hazır. Biliyorsunuz harflerimizi 3 boyutlu olarak hazırlıyoruz. Bunun için 2 tane şablona ihtiyacımız var. Yani videoyu geri alıp aynısından bir tane daha yapıyoruz. Daha sonrasında bu şablonlarımızı üst üste koyup içeriden ve dışarıdan tüm kenarlardan birleştirmesini yapıyoruz. Aynısından bir tane daha hazırlayalım. Birleştirme işlemi için tekrardan görüşelim. Şablonlarımızı birleştirmek için hazırız. Birleştirme işlemi çok kolay. Şimdi şablonumuzun ilk boncuğundan misinamızı şöyle bir geçirelim ve aynı misinaya bir adet boncuk takalım. Yine aynı misinayı diğer şablonumuzun ilk boncuğundan aynı boncuk arkadaşlar. İlk boncuğundan aşağıya doğru geçiriyorum. Ve misinamın uçlarını eşitliyorum.
Bakın burada aslında birleştirmeye başlamış olduk. Araya bir boncuk takarak. Şunu söyleyeyim öncelikle. Bu şablonda hangi boncuklar varsa aynısından diğer şablonda da var. Ve bu boncuklar şöyle birbirine karşılıklı denk geliyorlar gördüğünüz gibi. Bunların aralarına birer tane boncuk takarak birleştirmemizi yapacağız. Şimdi misinalarımı göstereyim size. Bakın bu boncuklarda araya bir tane boncuk takıp birleştirmemi yapıyorum. Herhangi bir misinaya boncuğumu takacağım. Sağ ya da sol misinaya takabilirsiniz, fark etmez. Düğümleme yöntemiyle ilerleyeceğim. Bu yöntemi videolarımın hemen hemen hepsinde kullanıyorum arkadaşlar. Hepsinden göz atabilirsiniz, bakabilirsiniz. Nedir düğümleme yöntemi? Boncuğumun tarafındaki misinayı tekrardan çevirip boncuğumdan geri geçiriyorum. Bakın diğer misinayla işim yok. Bu aynı taraftaki misina. Burada bütün misinayı çekmeyip bir baloncuk oluşturuyorum. Çünkü bu oluşturduğum baloncuktan diğer misinayı geçireceğim. Ve karşılıklı olarak çekiyorum. Çekince bu baloncuğum giderek küçülüp düğüm haline geliyor. Düğüm haline gelen baloncuğu misinamın bulunduğu boncuğun arasına çekiyorum. Elimle yardımcı oldum, çektim, düğümlememi yapmış oldum. Düğümleme dediğimiz yöntem bu arkadaşlar. Bu yöntemi neden kullanıyoruz? Harflerimiz daha kalıp gibi, daha sağlam durduğu için arkadaşlar. Şimdi misinalarımı birer boncuk hem sağdan hem soldan öne taşıyorum. Bir boncuk ön tarafa aldım, diğer taraftan da alıyorum. Ve bu araya bir tane boncuk takıyorum. Boncuğumuz hazır. Şimdi boncuğumun tarafındaki misinayı ters çevirdim. Boncuğumdan geri geçirdim. Bütün misinayı çekmedim. Burada bir baloncuk oluşturdum. Çekersem boncuğum da çıkar bu arada. O yüzden çekmiyorum. Bu oluşturduğum baloncuktan diğer misinayı geçiriyorum. Karşılıklı çekiyorum. Çektikçe baloncuğum küçüldü, düğüm haline geldi. Ben de bu düğümü elimle yardımcı olup boncuğumun arasına alıyorum. İşlemimi tamamlıyorum. Tekrardan misinalarımı birer boncuk ön tarafa alıyorum. Herkese kendi tarafından alıyoruz. Ve bu araya bir tane boncuk takıyorum. Bir boncuğumu taktım. Boncuğumun tarafındaki misinayı geri çevirdim. Boncuğumdan geçirdim. Bütün misinayı çekmedim. Baloncuğumu oluşturdum. Diğer misinayı baloncuktan geçirdim. Karşılıklı çektim. Düğüm haline gelen baloncuğumu elimle yardımcı olup boncuğumun arasına aldım. Ve birleştirmemi de bu şekilde devam etmiş oldum. Bir fermuar gibi kapatıyoruz dikkat ederseniz. Yani arkadaşlar birleştirmenin mantığı bu. Birer boncuk ön tarafa gel, araya bir boncuk tak. Birer boncuk ön tarafa gel, araya bir boncuk tak şeklinde. Şimdi şuraya kadar biraz hızlandırılmış olarak geleyim. Birkaç da kapalı olarak göstereyim. Geri kalanını kamera arkası yapalım. Bakın artık açık olarak birleştirme yapmama müsaade etmiyor. Misinalarımı hemen önümdeki boncuklardan taşıyacağım ve artık kapalı olarak devam edeceğim. Bir tane sağ taraftaki boncuğu aldım. Bir tane sol taraftakini alıyorum. Bulunduğum boncuklar bunlar arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle kapattığımda burayı kapatalım. Harfimizin bir tane tarafını dış taraftan en azından kapatmış olduk, birleştirmiş olduk. Birleştirmemiz bu şekilde olacak. Kapalıyken de durum değişmiyor. Şöyle
Geçiş yaptığımız boncuklar burada arkadaşlar. Buraya hemen bir tane boncuk takıyorum. Birleştirme yapıyorum. Devam ediyorum. Yine kapalıyken de durum değişmiyor. Birer boncuk ön tarafa geleceğim. Hiçbir boncuğu atlamıyorum. Bütün boncukları mutlaka kullanıyorum. Bir tane sağdan ön tarafa geldim. Bir tane de soldan ön tarafa geldim. Buraya bir tane boncuk takıp birleştirmemi yapıyorum. Taban kısmını da birleştirmiş olduk. Diğer kenara doğru ilerliyoruz gördüğünüz gibi. Denk gelen boncukları da görüyorsunuz arkadaşlar. Burada mantık bu zaten. Birer boncuk ön tarafa gel, aralara bir boncuk tak. Birer boncuk ön tarafa gel, araya bir boncuk tak şeklinde ilerleyeceğiz. Bütün boncukları kullanacağız. Hiçbir boncuğu atlamayacağız. Bu arayı da birleştireceğiz. Bakın harfimizin diğer kenarına doğru ilerliyoruz. Buradan gelelim bu şekilde içeriden de birleştirelim. Başladığımız yerde kapanışı beraber yapalım. Ben de kamera arkası yapıp geliyorum. Harfimizi her taraftan birleştirdik. Şöyle göstermek istiyorum size. İçeriye geldik. İçeride de bütün boncuklarımızı mutlaka kullandık. Ve son yerdeyim artık. Son 2 boncuğa geçişimi yaptım. Burada bir tane boncukla burayı da kapatıyorum. Ve burada misinalarımı bir araya getireceğim arkadaşlar. Bunun için de misinamın bir tanesini diğer boncuklardan dolandırıp öbürünün yanına alacağım. Ve misinamı orada bağlayacağım. Şöyle bir araya getirdim. Bu işlemi mutlaka yapın arkadaşlar. Çünkü diğer boncuklarla arada bağlantı kurmak zorundayız. Burada aralarda bağlantı yok. Bu işlemi bunun için yapıyoruz. Şimdi iki misinayı bir araya getirdiğimize göre direkt bağlayıp harfimizi bitirebiliriz. Birkaç kez bağladık. Misinalarımızı diğer boncuklardan geçirip o şekilde keselim. Diğerini de geçiriyorum. Burada hangi boncuklardan geçirdiğinizin bir önemi yok. Komşu boncuklardan destek alıp misinalarınızı kesebilirsiniz. Şimdi harfimizin boyutlarına bakalım. Şu geniş yerinden en bakacağım. Bakın 5 santim en var. Boy olarak da şöyle bakalım. Bakın 6 santimde boy var. Harfinizin boyutlarını değiştirmek istiyorsanız boncuk boyutunuzu değiştirmek yeterli olacaktır. Küçük boyutta boncuk harfinizi küçültecektir. Büyük boyutta boncuk kullanırsanız da harfiniz büyük olacaktır. Kullandığımız boncuk sayısını da söyleyip videomuzu kapatalım. Toplamda 116 adet boncuk kullandık. Sizler bu sayının elinizde birkaç adet fazlasını bulundurun mutlaka. Harfimizin yapılışı bu kadardı. Sizler de beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.